Sana bir soru soracağım. Bugün kaç kez iyiyim dedin ama iyi değildin? Kaç kez tamam dedin ama tamam değildi? Kaç kez kendin olmaktan vazgeçtin? İşte o anlarda ruhun sessizce bir şey kaybediyor. Her sabah kapıdan çıkarken ya da bir dostumla sokakta karşılaştığında o bildik soruyla yüzleşirsin. Nasılsın derler. Sen de yüzüne o her gün taktığın maskeyi yerleştirip "İyiyim, her şey yolunda" diye fısıldarsın. Bu o kadar alışılmış, o kadar sıradan bir maskedir ki kimse altında sızlayan yarayı fark etmez. Ama tam o an avuçların arasından görünmez bir cevherin kayıp düştüğünü sen de göremezsin. Bunu bir tükenmişlik ya da geçici bir yorgunluk sanıyorsun, değil mi? Hayır. Bu, ruhunun farkında olmadan damla damla içeriye sızan o sızıyla boşalmasıdır. Bizler başkalarını rahatsız etmemek ya da zayıf görünmemek adına içimizdeki fırtınaları saklamayı erdem saydık. Sürekli güçlü görünmeye çalışırken göğsümüzün altındaki o nazargahı, o kıymetli haneyi yavaş yavaş gürültüye teslim ettik. İbn Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekkiye'de kalbin korunması gereken asil bir kale olduğunu hatırlatır. Ona göre hakikati olmayan her kelime ruhu yoran bir prangadır. İmam Gazali ise o keskin teşhisi koyar. Kalp bir hazinedir ama anahtarı herkesin eline bırakılan, kapısı kilitsiz duran bir hazine, hazine olmaktan çıkar, açık bir yağmaya dönüşür. Sen her iyiyim dediğinde o kapıyı ardına kadar açıyorsun. İçindeki o mukaddes sızıyı, o sadece Yaradan'la konuşman gereken özel mektubu önüne gelene saçıyorsun. Oysa her insanın bakışı temiz değildir. Sana gülümseyerek bakanların içindeki o gizli kıyas, o sessiz haset bir ok gibi ruhuna saplanır. O yüzden bir daha sorduklarında uzun detaylar vermek yerine sadece tek bir kelimeyle ört kendini. Şükür de. Zira şükür doğrudur. Seni korur, gözleri senin üzerinden çekip asıl verene yönlendirir. Ruhunu tüketen o ikinci büyük alışkanlık, her ricaya, her beklentiye, içindeki tüm isyana rağmen tamam demendir. Hayır diyemiyorsun, değil mi? Bir iş yerinde, bir aile meclisinde ya da bir arkadaş grubunda senin sınırlarını çiğneyen her adıma sessizce onay veriyorsun. Başkaları kırılmasın, sevilmekten mahrum kalmayayım, beni gruptan dışlamasınlar diye ruhunun kapılarını ard ardına açıyorsun. İbn Sina bu durumu 1000 yıl öncesinden çok çarpıcı bir kelimeyle tanımladı. İşgal. Sen bunu fedakarlık sanıyorsun, iyilik sanıyorsun. Oysa bu, sana emanet edilen o biricik ruha yapılmış en büyük haksızlıktır. Bir düşün, evine bir misafir kabul ediyorsun, o misafir içeri giriyor, önce senin en sevdiğin koltuğa yerleşiyor, sonra duvarlarının rengini değiştirmeye başlıyor, senin eşyalarını çöpe atıyor ve en sonunda sana evin hangi köşesinde oturacağını söyleyecek kadar ileri gidiyor. İşte hayır diyemediğin her an, o insanları ruhunun salonuna alıp o eşsiz haneyi böyle talan ettiriyorsun. İbn Sina der ki, kendine bir meşgale bul, kendini inşa edemeyeni başkaları işgal eder. Sen kendi sınırlarını çizmediğinde, Allah'ın seninle konuşacağı o sessiz odayı, insanların bitmek bilmeyen beklentileriyle kirletiyorsun. Sınır çizmek, insanları dışlamak değildir dert ortağım. Sınır çizmek, Yaradan'ı içeriye davet etmektir. İbn Arabi Hazretleri bu konuda nefsin isteklerine değil, ruhun o bükülmez sesine uymayı emreder. Sen bir kez hayır dediğinde, o çıkarcı kalabalıkların nasıl birer birer senden uzaklaştığını hayretle göreceksin. Korkma, gidenler senin hikayene ait olmayanlardır. Emaneti koru. O sınır senin ilahi kalkanındır. Ve o üçüncü büyük sızı, her gün o küçük ekranın arkasında başkalarının o pırıl pırıl parlayan vitrinlerine bakıp kendi hayatını tartmandır. Kıyas yapıyorsun. Onun nesi var,
benim neyim eksik? O nereye gitmiş, ben nerede kaldım? O neyi başarmış, ben neden bu kapının eşiğinde bekliyorum? Sen başkalarının hayatını izlerken aslında kendi biricikliğini, en başından beri sana bahşedilen o kadim değerini ayaklar altına alıyorsun. İbnül Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekkiye'de çok derin bir kavramı önümüze serer. Ayan-ı sabite, yani senin özün, senin ruhsal kimliğin, daha bu dünyaya adım atmadan önce ilahi ilimde eşsiz ve benzersiz bir mühürle yazıldı. Sen, Yaradan'ın kendini seyrettiği benzersiz bir aynasın. Bir ressamın elinden çıkmış, dünyada tek bir adet olan o değerli tabloyu seri üretim bakır levhalarla kıyaslayıp değersiz hissetmesi ne kadar acıdır değil mi? İşte sen o tek olan tablosun. Senin yaşadığın o darlık, o gecikmeler, o kapanan kapılar bile senin ayağını sabiten, yani o biricik hamurunun olgunlaşması için çizilmiş özel bir rotadır. Her ruhun kendi mevsimi vardır. Kutup dairesindeki narin bir bitkinin çöldeki bir kaktüsle yarışmaya kalkması ne kadar abestir. İkisi de kendi ikliminde güzeldir. Sen kendi iklimine dön, kendi yurduna kök sal. Sana yazılan, sen yavaşlasan da, dursan da en doğru zamanda seni bulacaktır. Kendini bir başkasıyla tartmayı bıraktığında, ruhunun üzerindeki o gri gölgelerin nasıl dağıldığını hayretle göreceksin. Zira sen başkalarının kopyası olmak için değil, kendi benzersiz kaderini tamamlamak için gönderildin. Bu üç şey, iyiyim diye gerçeği saklamak, tamam diyerek sınırlarını işgal ettirmek ve kıyasla kendi değerini yok saymak. Bunlar ruhunu bir değirmen gibi sessizce öğüten gizli alışkanlıklardır. Bugün bu uyanış meclisinde bir karar vermeni istiyorum. Kendini o yapay sahnelerden geri çek. Gürültüyü sustur. Sessizlik bir boşluk değil. Ruhunun demlendiği o kutsal nadas vaktidir. İbni Arabi der ki, içindeki o fırtınayı susturduğunda sana yönelen ilahi ilhamları çok daha berrak duyarsın. Kendini o insanların sığ terazilerinden kurtar. Sen sadece Yaradan'ın huzurunda, secdede, o derin sessizlikte değerlisin. Onun seni ne kadar büyük bir özenle tasarladığını fark ettiğinde, başkalarının iki dubağı arasından çıkacak onay kırıntılarına muhtaç olmadığını anlayacaksın. Sözlerimi bitirirken, omuzlarındaki o ağır dünyevi yükleri seccadede eritmeni ve benimle birlikte kalbinin en sakin köşesinden şu duaya amin demeni istiyorum. Ya Settar, beni ve sırlarımı ört. Ya Settar, beni ve sırlarımı ört. Ya Settar, beni ve sırlarımı ört. Aşağıya in ve bu dua halkasını kendi ellerinle mühürlemek için sadece şunu yaz. Ya Settar, beni ve sırlarımı ört. Her yazan bir başkasının da kalbine bu duayı düşürür. Sen bu uyanış halkasının çok değerli bir parçasısın. Asıl sırları henüz konuşmadık dostlarım. Bu kutsal yolculuğu kaçırmamak için kanala abone ol ve bildirimleri aç. Yalnız değilsin. Seni her an şefkatle izleyen Allah'a emanet ol. Selam ve duayla.